Hayatınızı daha iyi, daha olumlu bir hale getirmenin yollarını arıyorsanız son TikTok trendi şanslı kız sendromu bunu mümkün kılacağını iddia ediyor. Şu anda TikTok'ta Lucky Girl Sendrom, şanslı kız sendromu etiketi altında bir çılgınlık yaşanıyor. Bu hashtag hepsi bu yeni pozitif düşünce biçiminin hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacağını iddia eden sayısız videoyu birbirine bağlıyor. Bu videolarda genç kızlar kendilerini çok şanslı olarak ilan ediyorlar. Çok şanslıyım, dünya benim etrafımda dönüyor, istediğim her şey gerçekleşiyor gibilerinden cümleler kuruyorlar. Videoların çoğu bu olumlu cümlelerin ardından meydana gelen son şanslı olaylara örnekler veriyor. Bu örnekler ele geçen toplu bir para, iyi bir iş ya da ömür boyu tatil şansı gibi şeyler oluyor. Gençler eğleniyor, bunun ne zararı var diye düşünebilirsiniz. Ancak bu eğilim en iyi niyetle başlamış olsa da aslında yarardan çok zarar verme potansiyeline sahiptir. Şanslı kız sendromu istediğimiz şey zaten bizim gerçeğimizmiş gibi davrandığımızda ve buna inandığımızda hayatta en çok arzuladığımız şeylerle ödüllendirildiğimizi öne süren ünlü çekim yasasının son versiyonudur. Özeti şudur: başınıza hep iyi şeyler gelecekmiş gibi davranırsanız başınıza iyi şeyler gelir. Çekim yasasına göre hayatta yaşadığımız bütün deneyimler aslında düşüncelerimizin bir sonucudur. Olumlu düşünceler sözde olumlu deneyimleri kendine çeker. Yani zengin olmayı çok isterseniz zengin olursunuz. Kalbime aşkı açık gibi cümleleri sık tekrar ederseniz aradığınız aşkı bulursunuz. Çekim yasasına göre tesadüf diye bir şey yoktur. Bunun yerine düşünceleriniz ve duygularınız mıknatıslar gibi manyetik özelliklere sahiptir. Aynı frekansları paylaşan olaylar ve insanlar birbirine çekilecektir. Yani pozitif düşünce frekansları pozitif şeyleri çeker ve bunun tersi de geçerlidir. Çekim yasasının savunucuları düşüncelerinizin ve duygularınızın hayatınızı yarattığına inanmaktadır. Dünyaya yaydığınız enerji size geri döner. Aynı şey elbette olumsuz düşünceler için de geçerlidir. Bu tür ne düşünürsem olsun ideolojisi çok ikna edici ve popülerdir. Çünkü eski bir bilgeliği anımsatır. Örneğin Stoacı felsefe, psikolojinin durumumuzu o durumun kendisinin değil, durumumuz hakkında düşünme şeklimizin belirlediğini öne sürer. Ancak şanslı kız sendromunun aksine Stoacı felsefe aynı zamanda bazen işlerin istemediğimiz gibi gitmediğini, bunun öğrenmek ve büyümek için başlı başına bir fırsat olduğunu kabul etmeyi de savunur. Hayatta zorluklarla karşılaşan insanları yeterince olumlu düşünmüyorlar diye suçlamak onlara zarar verir. Bu insanlar olumsuzlukların gerçek sorumlusu olan sistemik ve toplumsal adaletsizlikleri bir kenara bırakıp her şeyi kötü şansa yormaya başlar. Bu durumda Afrikalıların sömürüldükleri için değil, zengin olmayı isteyemedikleri için fakir olduklarını söylemek mümkün olacaktır. Şanslı kız sendromunun çekileceği basitliğinden gelir. Başarıya giden yol kolay değildir. Örneğin başarılı kadın liderler ile ilgili bir araştırma, onların çok çalıştıklarını, hedeflerine ulaşmak için fedakarlıklar yaptıklarını bizlere gösteriyor. Yani onları bulundukları yere getiren sadece şansları değildir. Özellikle de kadınları hedef alan şanslı kız videoları tam olarak da burada tezat bir sorun yaratıyor. Çünkü bu videolarda başarı için size gereken şey sadece düşünmek ve istemek olarak aktarılıyor. Yani eyleme herhangi bir vurgu yapılmıyor. Bunun evrene verdiğiniz şeyin karşılığında alacağınız şey olduğunu öne sürüyorlar. Yani fakir veya başarısız olduğunuzu düşünüyorsanız geri alacağınız şey budur. Fenomen olma çabasını bir tarafa bırakırsak, sıradan insanların bu videolarda anlatılanlara inanma nedenlerinin başında doğrulama yanlılığı adı verilen bir düşünce hatası geliyor. Doğrulama yanlılığı kişinin önceki inançlarını veya değerlerini onaylayan veya destekleyen bir şekilde bilgiyi arama, yorumlama, tercih etme ve hatırlama eğilimini açıklayan bir mantık hatasıdır. Bu bağlamda insanlar olumlu sonuçlarla örtüşen şeyleri olmayanlardan daha sık hatırlama eğilimindedir. Yıldızlar bir hizaya geldiğinde bir iş görüşmesi için çağrıldıysak bunu hatırlarız. Ancak hiçbir şey olmadı diğer durumları pek de hesaba katmayız. Geleceği hayal etmek, hayal kurmak hepimizin yaptığı normal ve sağlıklı bir şeydir. Kendimiz için daha iyi bir gelecek yaratmamıza yardımcı olacak daha olumlu, sağlıklı bir zihniyet yaratmaktan da şüphesiz önemlidir.
Sonucunda hayatta genel olarak iyimser olmanın faydalarını gösteren birçok araştırma da vardır. Ortalamaya bakıldığında iyimser insanlar daha mutlu olma, daha uzun yaşama ve daha sağlıklı olma eğiliminde. Bunun sebebi olumlu beklentilere sahip olmanın endişe ve stresi azaltmasıdır. Ama evrenden daha fazla zenginlik, başarı ve güç isteme yerine belki de birbirimiz için daha fazla şefkat, nezaket ve destek istemeliyiz. Bu insani niteliklere odaklanmak, yalnızca maddi kazanç için çabalamaktan daha büyük bir yaşam doyumu ile ilişkilidir. Genel olarak bu TikTok akımı pozitif psikolojinin bazı gerçek tekniklerine ucundan dokunmaktadır. Ancak bu kesinlikle bilimsellikten çok uzaktır. Ne yazık ki kendinize tekrar tekrar şanslı olduğunuzu söylemek sizi şanslı yapmayacaktır. Ancak sizin bu inancınız başkalarının şansını yaratmaya da yardımcı olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma ilk defa denk geldiyseniz dilerseniz kanalıma abone olabilir, beğeni bırakabilir, diğer videolarımdan haberdar olmak isterseniz zil butonuna tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz.